Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bilgisayara Atlasos yükleyeceğim arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle Atlasos nedir? Size ondan bahsedeceğim. Belki de birçoğunuz bunu biliyordur ya da bilmeyenleriniz de varsa. Atlasos, Windows'u geliştiren açık kaynaklı bir projedir arkadaşlar. Yani Windows'un açık kaynaklı bir modifikasyonu gibi düşünülebilir. Windows'taki bazı servisleri devre dışı bırakarak bize daha iyi performans sağlamaya çalışıyor. Oyun oynarken özellikle bize yani oyun oynamayı olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kurulum için arkadaşlar şurada gördüğünüz Atlas Playbook ve AME Wizard'ı yüklememiz gerek arkadaşlar. Bunun her ikisini bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Burada da Atlasos'u yükleyince hangi değişiklikler oluyor onları anlatıyor. Şimdi birazcık en çok sorulan sorulardan bahsedeceğim. Mesela Atlasos'u kurunca bilgisayarımdaki dosyalarım yani her şey silinecek mi? Hayır arkadaşlar, silinmeyecek. Eğer benim birazdan kuracağım şekilde bu yöntemle kurarsanız bilgisayarınızdaki hiçbir şey silinmeyecektir arkadaşlar. Ama başka türlü kuran insanlarda maalesef ki dosyalar silinmişti. Ama benim göstereceğim şekilde kurarsanız dediğim gibi kesinlikle hiçbir şey silinmez. Bu arada daha fazla sorunuz olursa arkadaşlar Atlasos'un kendi Discord sunucusuna girerek sorabilirsiniz. Bu arada AME Wizard ne diye soracak olursanız Atlasos ve Revios gibi yazılımları çalıştırmak için var olan bir makine gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada da Atlas ve Windows'un karşılaştırmasını gösteriyorlar. Mesela CPU kullanımı ne kadar değişiyor, RAM kullanımı ne kadar değişiyor, FPS'te ne kadar artış oluyor onları gösteriyor. Bir de en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu güvenlik konusunda. Mesela ben bunu yüklersem güvenli olacak mı? Yani güvenliğim sağlanacak mı? Açıkçası güvenlik konusunda pek bir garanti veremem arkadaşlar. Yani adamlar gerekli olan güvenliği sağlamaya çalışıyoruz diyorlar. Ama yine de ne olur ne olmaz diye yükleyip yüklememek bize kalmış bir durum. Eğer güvenlik konusunda daha fazla merak ettiğiniz bir şeyler varsa araştırabilirsiniz. Burada da kurulum hakkındaki bilgileri veriyor. Yani nasıl yüklememiz gerekiyor. Bu arada performansın da şu anda nasıl olduğunu hemen göstereyim size. Bu şekilde CPU'muz, belleğimiz bu şekilde çalışıyor. Bakalım ne kadar değişecek. Evet dostlar, şimdi kurulum aşamasına geçiş yapabiliriz. Size söylediğim gibi Playbook'u ve AME Wizard'ı yükleyin arkadaşlar ve bu şekilde masa üstüne çıkartın. Burada gördüğünüz Disable Automatic Driver Installation kısmına tıklıyoruz.
Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor. Bilgilerin eklenmesi, değerlerin istenmeden değiştirilmesine veya silinmesine neden olabilir gibi bir şey çıkıyor. Ama burada evet'e tıklayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bir şey olmayacak. Şimdi ise bu gördüğünüz Atlas Playbook'unu buraya ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bizden burada güvenliği devre dışı bırakmamızı istiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi Run Action'a tıklıyoruz. Open Windows Security. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Güvenliği kapatmamız için. Burada gördüğünüz her şeyi kapatacağız arkadaşlar. 4 tane şey var. Bunların 4'ünü de kapatmamız gerek. Devam ediyoruz. Şimdi sistem güncellemeleri kontrol ediliyor arkadaşlar. Evet, böyle bir şey çıktı arkadaşlar ve bu da bilgisayarı güncellememiz gerektiği anlamına geliyor. Evet, yaklaşık 2-3 saatten sonra tekrar buradayım arkadaşlar. Kurulumumuzun devamını yapabiliriz. Şimdi burada lisans sözleşmesini kabul ediyor musunuz diyor. Evet'e tıklıyoruz. Burada güvenliği etkinleştirmeyi mi yoksa devre dışı bırakmamızı mı söylüyor. Tabii ki de etkinleştirmek önerilen arkadaşlar. O yüzden etkinleştiri seçiyorum. Buradaysa mitigations yani hafifletmeler denilen bir kısım var. Eğer CPU'nuz çok eski bir CPU ise mitigations'ı yani hafifletmeleri devre dışı bırakmanızı öneriyor arkadaşlar. Eğer yeni bir CPU'ya sahipseniz bunu açabilirsiniz. Ben eski bir CPU'ya sahip olduğum için bunu devre dışı bırakıyorum. Burada çekirdek izolasyonunu devre dışı bırakmamızı öneriyor. O yüzden bunu seçiyoruz. Buradaki seçimler size kalmış arkadaşlar. Mesela yazıcıyı devre dışı bırakmak ister misiniz? Onu söylüyor. Ben yazıcı kullandığım için bunu istemiyorum. Mesela Bluetooth da aynı şekilde. O yüzden bunları kabul etmiyorum. Buradakiler de aynı şekilde ama otomatik güncellemeleri devre dışı bırakabilirim. Seçim işlemleri tamamlandıktan sonra kurulum aşamasının sonuna geliyoruz.
Evet arkadaşlar, kurulum işlemi tamamlandı ve bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Mesela OneDrive silinecek demiştiler. Bakalım silinmiş mi? OneDrive hala duruyor. Belki de artık silinmiyordur, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, burada da gördüğümüz gibi işletim sisteminin adı değişmiş. Atlasos V0.4.0 olmuş. Şimdi de performans kısmına bakalım ne tür değişiklikler var. Evet, biraz değişiklik var gibi. Öncesi ve şu anki versiyonunu da koyarak karşılaştırma yaparım. Bellekte biraz değişiklik var gibi. Şimdi performans testi yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda Roblox'ta Dress to Impress açtım. Biraz kasıyor gibi herhalde arka planda çalışan uygulamalar yüzünden. O yüzden onları kapatıp telefonla kenardan çekeceğim, bakalım o zaman nasıl çalışıyor.
Şurada böyle bir dosya var arkadaşlar. Atlasos'u kurunca yükleniyor. Atlasos'un Discord sunucusuna falan buradan ulaşabilirsiniz. Burada mesela Edge'i yüklemek veya silmek için bir seçenek var. Sonra driverları devre dışı bırakmak ve etkinleştirmek gibi. Yani kısacası hala bazı şeyleri değiştirme imkanınız var arkadaşlar. Atlasos'tan memnun muyum diye soracak olursanız aslında evet, birazcık değişiklikler oldu. Mesela Roblox açılmıyordu, bilgisayarda çalışmıyordu ama şimdi rahatlıkla oynayabiliyorum, en azından bu da iyi bir şey. Bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Mesela Spotify eskiden öyle bir kasıyordu ki doğru bir şekilde açılamıyordu. Hep bir donma falan oluyordu. Bakalım hala aynı şey var mı? En azından eskisinden daha sorunsuz bir şekilde açıldı. Evet arkadaşlar, yine bir sabah performansa baktığımda bu şekilde gözüküyor. Hiçbir şekilde arka planda şu anda bir şey çalışmıyor. Evet arkadaşlar, burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Atlasos'u yüklemek açıkçası benim için aslında birazcık iyi oldu diyebilirim. Yine de hala kasmalar, donmalar, takılmalar var. Belki de benim bilgisayarımda bir sorun vardır diye düşünüyorum. Sonuçta kaç yıllık bir bilgisayar. Ama yine de birazcık değişiklik oldu. Bunu hissettim. Şunu da unutmayalım ki bunlar sadece bilgisayarı hafifletmek için yaptığımız işlemler. Yani her zaman daha iyi bir bilgisayara geçiş yapmak en iyisidir diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.